Herkese yeni bir haftadan merhaba. Bu haftanın anime bölümünde size biraz güncel bir anime anlatmaya karar verdim. Benim de çok severek takip ettiğim seinen türünde olan Bungo Stray Dogs adlı animeye bir göz atacağız. Bu arada seineni de açmak gerekirse 18-30 yaş arası yaşa hitap eden mangalara biz seinen diyoruz. Tabii bu bazen 40'lı yaşlara kadar çıkabiliyor. İş adamları gibi insanlara böyle yönelik mangalara da seinen diyoruz. Bungo Stray Dogs'ta içeriği ve bağlantıları dolayısıyla konunun biraz karmaşıklığı dolayısıyla biraz böyle özel bir takip istiyor. O nedenle 18 ve yaş ve üstü izleyiciye hitap ediyor. Seinen dendiğinde aklınızda bu şekilde kalabilir. İsterseniz çok zaman kaybetmeden biraz mangadan bahsedelim. Bu manganın çizeri Kafka Asagiri adında bir mangaka. Daha doğrusu yazarı. Çizeri de yanılmıyorsam Sango Harakawa olması lazım. 2012 gibi manganın başladığını hatırlıyorum. Belki daha sonra da olabilir. Ama animeye daha çok sonra uyarlandı. Ve şimdiye kadar 5 sezon olduğunu biliyorum. Yani ben en son 5. sezonu izlemiştim. Her sezon genelde 12 bölümden oluşuyor. Ayrıca Bungo Stray Dogs'un mangasının gerekli şeyler yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrildiğinde belirtmiş olalım. Yani bu mangayı Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Kitap sitelerinden temin edebilirsiniz veya herhangi bir kitap evine gidip sorabilirsiniz. Genelde çizgi roman satan yerlerde olma ihtimali çok yüksektir. Ama dediğim gibi popüler mağazaların internet satış sitelerinde de mutlaka aratınca bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani hikayeye biraz bakacak olursak ana karakter olan Atsushi Nakajima adlı bir genç üzerine odaklandığını görüyoruz genel hikayenin. Değişik yetenekleri olduğu için kaldığı yetimhaneden kovulduğunu görüyoruz. Daha sonra şehirde dolaşırken bir nehirin yanında intihar etmekte olan Osamu Dazai isimli bir dedektifi kurtarıyor ve aralarında bir iletişim başlıyor. Yani Atsushi onu ay ışığında çılgına dönen beyaz bir kaplana dönüştürebilecek doğaüstü bir yeteneğe sahip olduğunu öğreniyor. Bu yüzden zaten yetimhanede ona işkence ediyorlar ve o nedenle atıyorlar bu şekilde garip yetenekleri olduğu için. Dazai onu silahlı dedektif ajansına alıyor. İşte orada doğaüstü yeteneklere sahip olan başka karakterler, bireyler var. Onlarla iletişim kurarak kendi yeteneğini keşfetmesine imkan sağlamış oluyorlar. Tabii farklı yeteneklerin olduğu işte Yokohama şehrinde meydana gelen çeşitli vaka ve olayları ele alırken diğer birçok yetenek kullanıcısıyla tanışıyor. Bir çeşit dedektiflik bürosunun koruması altına giren Atsushi onlara rakip olan, düşman olan liman mafyası üyesi Ryonosuke Akutagawa'nın aslında hedefine oturuyor diyebiliriz Atsushi için. Çünkü kara borsada ya da artık günümüz şeyinde Deep Web gibi bir şeyde Deep Web şeklinde bir yerde başına ödül koyulmuştur Atsushi'nin. Bu nedenle liman mafyası da onun peşine düşüyor. Karakterlere biraz göz atacaksak ana karakterlerden birisi Dazai Osamu, silahlı dedektiflik bürosu üyesi ve yeraltı örgütü liman mafyasının eski yöneticisi. Bu aslında biraz spoiler gibi bir şey ama çok da böyle insanları rahatsız edecek bir bilgi olduğunu zannetmiyorum. Dazai gizemli bir kişidir. Onları ifşa etmedikçe gerçek niyetleri asla açığa çıkmaz. Özel tekniğinin adı Ningen Shikkaku'dur. Yani insanlığımı yitirişim diye çevirebiliriz. Zaten karakter isimlerinin çoğu dünya edebiyatından yazarların isimleridir ve yetenekleri de bu yazarların en önemli eserlerinin isimleridir. İşte Osamu Dazai 3-4 kez intihar girişiminde bulunmuş ve sonundaki intihar girişiminde maalesef kaybettiğimiz bir edebiyat yazarıdır. Dolayısıyla bu yazarın gerçek aslında taşıdığı özellikleri bu manga karakterine uyarlamışlar. Hem isim olarak uyarlamışlar hem kişilik bakımından işte intihara meyilli oluşu, alaycılığı vesaire Dazai'nin aslında gerçek kişiliğinde de var. Ve özel yeteneğinin Ningen Shikkaku olması yine yazar Osamu Dazai'nin en çok satan ve bilinen popüler edebiyat eseri de Ningen Shikkaku'dur. Yani insanlığımı kaybederken ya da yitirirken diye çevrilebilir. Ayrıca bu eser zaten Türkçe'de çevrildi edebiyat olarak. Manga olarak da ayrıca yapıldı Ningen Shikkaku. Bunları araştırıp bulabilirsiniz. Ben tabii ki Türkçe çeviri olarak Hüseyin Can Erkin'in çevirilerini tavsiye ederim. Yani başka bir çeviri bulursanız okumanızı önermem. Hüseyin Can Erkin
Ankara Üniversitesi Japonca bölüm başkanıdır. Direkt onun çevirisinden mükemmel bir Türkçe çeviriyle bu eseri okuyabilirsiniz. Diğer bir karakter yine edebiyat okurlarının tanıyacağı bir isim. Junichiro Tanzaki. Tanzaki de Silahlı Dedektiflik Bürosu'nun bir üyesi ve Sasame Yuki adlı yeteneğe sahip olan Naomi Tanzaki'nin abisi. Aslında dediğim gibi Sasame Yuki de Tanzaki'nin bir edebiyat eseridir. Nazlı Kar adında. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ailenin yaşadığı trajediyi anlatan bir romandır. Bu arada Naomi diye bir kız kardeşi yok normalinde. Burada bir kurgu olarak eklenmiş. Naomi de aslında normalde Tanzaki'nin bir romanıdır. Daha doğrusu bir roman karakteridir. Ahmağın Aşkı adında bir romanı vardır. Oradaki genç kız karakterinin adı Naomi'dir. Burada büyük ihtimalle onunla ilgili bir bağlantı kurulmuş. Kenji Miyazawa, Silahlı Dedektiflik Bürosu'nun bir üyesi. Biraz böyle kırsaldan gelmiş bir karakter gibi. Sarışın, böyle çiftçi şapkası taşıyan ama sürekli bir yüzünde gülümseme olan birisi. Basit, böyle kaygısız bir karakterdir ama çok misafirdir. Onu şehirdeki sakinler arasında oldukça popüler yapan genelde bu misafirperver, yani naif tavrıdır. Akiko Yasano, Silahlı Dedektif Bürosu'nun bir üyesi ve kişisel doktorudur. Hem güçlü bir kadın hem de yetenekli bir doktordur. Bu yüzden onu her iki açıdan da küçümseyenlere çok nazik davranmaz. Artık kadın ve erkek için eşit haklar çağı olduğuna inanan feminist bir karakter diyebiliriz onun için. Neredeyse her zaman sakin olarak tasvir edilir. Ancak öfkelendiğinde misillemesinde genellikle sadist olan, ona karşı mücadele etmesi oldukça güç birine dönüşen bir karakterdir diyebiliriz. Doppo Kunkida, Silahlı Dedektif Bürosu'nun bir üyesi olarak Kunkida işine gelince çok profesyonel ve çalışkandır. Çünkü onun için ajansın itibarı her şeyden önceliklidir. Her şeyi organize eden, planlama ihtiyacı hisseder. Bu yüzden soruşturmalar sırasında biraz katı ve sert görülebilir. Naomi Tanzaki, işte bahsetmiştik, Junichiro Tanzaki'nin kız kardeşi. Silahlı Dedektif Bürosu'nda bir ofis personeli. Özel bir yeteneği yok ama kendisini davaya dahil etmekten kaçınmaz. Yani her konuya o da dahil olmaya çalışır. Genellikle ajansın operasyonlarına dediğim gibi katılır. Gitmesi gerektiğini söylendiğinde de ama bunu reddeder. Yani çok atılgan, girişken bir kız karakterdir. Abisine çok düşkündür aynı zamanda. Animenin diğer önemli karakterleri bu liman mafyası dediğimiz diğer karşı örgütün üyelerinden oluşuyor. Bunların da temel olanlarına bir göz atalım. Yonosuke Agutagawa, liman mafyasının bir üyesi ve Rashomon yeteneğine sahip. Bu da yine Japon edebiyatının, daha doğrusu Japon öykücülüğünün babası sayılan Ryunosuke Agutagawa adlı yazardan alıyor ismini ve onun çok bilinen, daha sonra Akira Kurosawa tarafından filme de uyarlanan Rashomon adlı hikayesi burada Agutagawa'nın özel yeteneği olarak kullanılıyor bu animede. Agutagawa en güçlü olanı hayatta kalması görüşüne sahip. Zayıf insanların ölmesi ve daha güçlü olanların hayatta kalması gerektiğini savunan biraz acımasız bir karakter. Acıdan ve yenilgiden korkmaz. Acımasız ve gaddar doğası onu liman mafyasının hem müttefiki hem de düşmanı tarafından korkulan en tehlikeli üyelerinden biri yapmaktadır. Ogarimori liman mafyasının lideridir. Başlangıçta kendini sıradan sakar ve endişeli orta yaşlı bir adam olarak gösterirken daha sonra gerçek karakteri hakkında daha başka şeyler öğreniriz. Chuyo Nakahara bu liman mafyasının en popüler karakterlerinden birisi. Dazai'nin Twin Dark'taki eski ortağı aynı zamanda. Liman mafyasındaki 5 yöneticiden biridir. Görünüşte Chuya huysuz ve oldukça kibirli, açık sözlü bir adamdır. Dövüşmekten keyif alır. Savaşçı yeteneğini göstermekten mutlu ve mafyanın en güçlü dövüş sanatçısı olarak ününden büyük gurur duymaktadır. Yani daha çok onu Dazai ile mücadele ederken görürüz. Kyo Ozaki liman mafyası üyesi. Kyo kendini zarafet ve vakarla koruyan ancak karanlık doğasını saklamak için hiçbir çaba harcamayan bir karakter. Yani görünüş olarak geleneksel bir kişiliğe sahip bir kadın. Kimono giyer. Elinde bir yelpazesi vardır. Liman mafyasından kaçışının başarısız olmasının sonucu olarak Koyo umut ve aşk gibi şeylerden bıkmış. Bu nedenle hayatla alay eden bir kişiliğe bürünmüştür diyebiliriz. Dediğim gibi anime çok fazla karakter içeren bir anime. Hepsine böyle değinirsek inanılmaz uzun bir video olur ve ayrıca zaten daha çok spoiler içerebilecek
bilgiler söylemiş oluruz ve bu çok da hoş olmaz açıkçası. Ama işte genelde dediğim gibi karakterlerin çoğu dünya edebiyatından esinlenerek yaratılmış karakterler. İşte atıyorum Pushkin, Dostoyevski, Steinbeck, Edgar Allan Poe, işte yine Edgar Allan Poe demişken Japon edebiyatından Edogawa Rampo ki Edogawa Rampo Edgar Allan Poe'dan esinlenerek takma ismini kullanan bir polisiye roman yazarıdır. Daha doğrusu tuhaf öyküler vesaire o tip şeyler de yazar Edogawa Rampo. Mark Twain, Hermann Hesse, işte mesela Hermann Hesse galiba 3. sezonda mı karşımıza çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Onun da mesela özel yeteneği en bilinen romanın adı Moby Dick'ti. Bir de Natsume Soseki var. O da modern Japon edebiyatının en önemli isimlerinden birisidir. Daha onu biz neyse spoiler'a girmeyeyim. Yani bu animede böyle çok ilgi çekici bir karakter. Daha çok sanırım 4. sezonda ya da 3. sezonda onu görüyorduk. Ama ilk bölümlerden itibaren aslında animenin içinde olan bir karakter başka bir formda. Yani Soseki'nin en çok bilinen romanlarından birisi Wagahae wa Neko de Aru, Ben Kediyim diye bir roman olması lazım Türkçe çevirisi. Oradan bağlantıyı Soseki'yi bilenler animeyi izlerken kurabiliyorlar. Ama tabii edebiyatla çok böyle içi dışlı olmayan ki özellikle herkesin Japon edebiyatıyla ilgili olması beklenemez. O nedenle böyle sonradan anlayabileceği şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama dediğim gibi edebiyata hakim kişiler, özellikle Japon edebiyatı okumayı çok sevenler bu animeden inanılmaz hoşlanacaklardır. Çünkü ben de o nedenle böyle inanılmaz sevmiştim. Bir de böyle geçmişte keyifle izlediğim Durarara adlı bir anime vardı. Ona ben inanılmaz şekilde benzetiyorum izlerken. Onda da böyle inanılmaz fazla karakter ve hepsi birbiriyle böyle farklı bağlantılar içeriyordu. Takip etmesi gerçekten çok zor. Bir de araya böyle uzun zamanlar girince işte 1. sezon bitiyor. Bekliyorsunuz belki 1 yıl geçiyor. Bazen 2 yıl geçiyor, yeni sezon geliyor. Aslında geçmişe dönüp tekrar bir izlemek gerekiyor ki o ilişkileri kurabilelim. Yani ben de mesela çok zorlandım açıkçası şu an bu bölümü çekerken. Çünkü ya kim neydi, o nerede ne yapıyordu? Çünkü dediğim gibi işte bazı karakterler liman mafyasından, bazı karakterler dedektiflik bürosundan, hatta işte sonra geçmişe çok flashback sahneleri de dönüyor ve yapıyor. İşler bazen karışıyor. İşin içinden çıkmak zorlaşıyor. O nedenle hiç izlememiş olanlar çok şanslı. 5 sezon yayınlandı. Sanırım 1-2 tane de özel filmi bulunuyor. Onları arka arkaya izleyip aslında böyle çok da kafa karışıklığı olmadan yapabilirler. Animeyi izlemeyi sürdürebilirler. Dediğim gibi özellikle dedektiflik hikayelerini seviyorsanız ve Japon edebiyatından da hoşlanıyorsanız mutlaka izlemeniz gereken bir anime olduğunu düşünüyorum. Müzikleri de çok güzeldir. Ben ilk 2 sezonun kapanış şarkılarını çok severim. Sık sık dinlediğim şarkılardan birisidir. Onları da zaten şimdi yukarıya kart olarak bırakacağım. İsterseniz açıp dinleyebilirsiniz. Bu haftanın animesi Bungo Stray Dogs olsun. Yani edebiyatın sokak köpekleri. Dediğim gibi manga Türkiye'de satılıyor. Mangayı satın alıp onu da okuyabilirsiniz. 2. cildi çıktı mı bilmiyorum ama benim elimde 1. cildi var. Bir kitap fuarında görüp satın almıştım. Yani genelde ben mangaları çok alışık olmadığım için Türkçe çevirilerinden okumaya çok sıcak bakmıyorum ama Bungo Stray Dogs'u güncelde izlediğim, sevdiğim bir anime olduğu için mangayı da görünce böyle ya alayım kütüphanemde dursun demiştim. Böyle başka bir anime tanıtımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada eklemek istediğim bir şey vardı. Dediğim gibi Bungo Stray Dogs'un mangası bu şekilde gerekli şeyler yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrildi. Yani bayağı içinde yanılmıyorsam 8-9 chapter olması gerekiyor. Bunu göstermek istedim. Ayrıca işte mesela Seinen'den bahsettik. Bazı anime terimleri ve animenin gelişimi, tarihi gelişimi, kültür olarak gelişimi ve Türkiye'de nasıl popüler olduğuna dair benim yayınlanmış bir kitabım var. Bunu da kitap satan sitelerden bulabilirsiniz. Benim ismimi, soy ismimi yazarak da veya anime ve manganın kültür tarihi dediğinizde bu kitaba da ulaşabilirsiniz. Titizlikle hazırladığım bir kitap. Daha çok Türkiye üzerine yoğunlaşan bir kitap. Türkiye televizyonlarında yayınlanmış animeler veya Türkçe'ye çevrilmiş mangalar ve onların hikayelerini yazdığım bir kitap bu. Yani mesela elinizin altında bulunması size nasıl bir avantaj sağlar bu kitabı? Buradan mesela ilginizi çeken bir mangaya bunun Türkçesi varmış, ben bunu satın alayım diyebilirsiniz. Ya da işte anlattığım animelerin çoğu
Türkiye'deki televizyonlarda yayınlanmış animeler. Böyle bilgi sahibi olabilirsiniz o konuda ve onları da bu Türkiye'de daha önce yayınlanmış geçmişte, ben bunu da izleyeyim diyebilirsiniz. Ve dediğim gibi animenin çıkışı, işte hangi tarihlerde çıktı, Japonya'da bu kültür nasıl gelişti, ona dair bilgi edinmek için bu kitabı satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.